İrfan Hocam, bu noktada Dürzilerin durumu da sanıyorum konuşulmaya değer. Çünkü Dürziler İsrail vatandaşı, ancak İsrail Anayasası'nda ikinci sınıf vatandaş konumundalar. Bu noktada İsrail'in Dürzilere bakışı nasıl? Tabii İsrail'in içerisinde şu an itibariyle bir bütün olarak düşündüğümüzde, işgal edilen toprakları bir bütün olarak düşündüğümüzde neticede bugün İsrail coğrafyasının da önemlice bir kısmı uluslararası hukuka göre işgal edilmiş toprak statüsünde. Bir total olarak İsrail'in 9 milyonluk nüfusu var ve bunun içerisinde 2 milyon civarı Arap ve İsrail olmayanlar, Yahudi olmayanlar var. Tabii Yahudiler yeknesak değil. Hem böyle etnik köken itibariyle hem ideolojik duruş itibariyle işte bir kısmı bunların falaşalar diye ayrımcılıkla karşılaşıyor. Bir kısmı Doğu Avrupa kökenli, bir kısmı İspanya kökenli. Kendi aralarında da siyasi konularda ihtilaflar var. Fakat spesifik olarak evet, spesifik olarak baktığımızda yani işte burası İşgal altında tutulan bir coğrafya ve bunların haklarını normal vatandaşlara göre biraz daha kısıtlama, sınırlama söz konusu. Dediğim gibi yani İsrail burada yani Düzilere yönelik olarak bu saldırıyı tertiplemiş olmakla bir taraftan da Lübnan içerisindeki bu ulusların arasındaki uyumu bozmaya çalışıyor. Yani o boyutu da var çünkü Lübnan kozmopolit bir coğrafya. İşte içerisinde hem etnisite bakımından hem mezhep bakımından, işte kabile farklılıkları bakımından çok komplike bir yapıda. Şimdi bu bölgede tabii başkaları da var ama Düzülerin yaşadıkları bölgelere yapılan saldırının nihai amacı İran'a yönelik bir operasyonun böyle zeminini oluşturma, buna hazırlık yapma. İkinci olarak da Lübnan içerisindeki uyumu ortadan kaldırmayı hedefliyor olabilirler. Çünkü Lübnan her ne kadar endişeli bir vaziyette olsa da Hizbullah'ın savaşa katılıyor olmasından, Lübnan'ın doğrudan taraf haline gelmesinden yine de bir yeknesak görüntü veriyor İsrail'e karşı. Lübnan toplumundaki aynı zamanda uyumu, huzuru da hedef aldığını söyleyebiliriz. Şimdi bölge her zaman gergin olsa da 2006 yılındaydı Hizbullah'la İsrail'in gerçek manada bir savaştan bahsettiğimiz dönemi. Bu noktada tabii ki İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşta Lübnan'ın altyapısı çok ciddi anlamda zarar görse de İsrail için de çok büyük bir tırnak içinde başarı olarak nitelendirilebilecek bir savaş olacak. Yıkım oldu, yıkım. Yani söyleyemeyiz, evet. İki taraf için de ciddi yıkımların, savaşlar her zaman öyledir zaten ama bu savaş üzerinde özellikle iki tarafın da ciddi anlamda yıkıma uğradığı bir savaştı. Tamam, İsrail'in 2006 yılından itibaren geldiğimizde 18 yıllık süreçte ciddi anlamda teknolojisi gelişti. Fakat Hizbullah'ın da gelişti. Mesut Hocam, İsrail'i, Hizbullah'ın şu anki gücünü, savaş kapasitesini kıyaslarsak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Şimdi iki husus var. Bunlardan bir tanesi orta ve kısa vadede İsrail ne yapmak istiyor? Her harbin siyasi ve askeri maksadı var. İsrail en zayıf nokta Lübnan'a vuracak. Ama bunun için gerekçe oluşturuluyor. Bu saldırı gerekçelerden bir tanesi. Bunun da dual yüzü var. Bir tanesi Lübnan'daki Dürzilerle Hizbullah'a karşı karşıya getirip içeride bir kargaşa çıkarmak. İki, bakın ben sizi koruyorum. Az önce gördüm. İsrailli subaylar imamı geçmiş olsun diye taziye ediyor. Aynı gece 31 tane Müslüman öldürüyor. Çok değil, 15-20 kilometre ötesinde. Demek oluyor ki burada bir algı operasyonu var. Gelelim askeri kapasiteye. Şimdi Lübnan'ın elindeki en önemli kapasite elindeki füzeler. Bu füzelerin Sina Yarımadası'nı vuracağını biliyoruz. Bazı sürpriz silahlarımız var diyor Hizbullah ve nitekim çok modern bazı SİHA'lara sahip olduğunu gösteriyor. Ama İsrail denizden ve havadan Lübnan'ı yenebilecek durumda bir. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri üstün. İki, mekanize birlikleri çok kuvvetli. Fakat Hizbullah da bunu bildiği için elinde çok önemli tank savar silahları ve şehir gerillası harbi yürütecek kapasiteye sahip. Yani mayınlama yeteneği var. Bir şekilde onu gördük diğer savaşta da 2006'da istediğini alamadı İsrail. Hatta Türk ordusu Lübnan'a yerleşti. Bu çok önemli. Şimdi bu
eğer çatışma Lübnan'a bir şekilde İsrail hava, deniz ve mekanize birlikleri karadan girdiği takdirde, ki büyük bir kuvvet yığdı Lübnan sınırına. Bu durumda Amerikan Deniz Kuvvetleri de bu füzeleri vurmak için savaşa taraf olacak. Ben Netanyahu'nun boşuna gittiğini zannetmiyorum. Orada bütün bu şeyler konuşuldu. Hem Biden'ı hem Kamala'yla hem de Sayın Trump'la konuştu. Ve 2 tane cebinde kart da gitti. Bana yardım ederseniz Kamala'ya yardım. Bana yardım ederseniz Kasım seçimlerinde Trump'ı desteklerinde herkesi İsrail'e hem Amerikan kamuoyunda ikna yoluna gitti. Gelirken de mazlum bir lider kurtarıcı edasıyla gelip Lübnan'a vuracak. Şimdi ama bakın yine bir Yahudi olan Senatör Bernie Sanders diyor ki bir şekilde bu demokrat bir senatör savaş suçlusudur diyor Netanyahu ve kongreye gelmemelidir. Gazze korkunç bir insani felaket yaşamıyor. Yalancıdır diyor Netanyahu. Demek ki bütün bu yalanları Yahudi olan bir senatör Amerikalı dahi inanmıyor. Ve bütün dünyayı da inandıramıyor. Peki hala Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ne diyor? İnsanlar, Antonio Guterres, bu konuda kime inanacağını bilir. İçim rahat. Yani çok büyük bir algı operasyonu var. İsrail vuruyor, öldürüyor, ben öldürmedim diyor. Tıpkı bakın Goebbels'in yapmış olduğu Nazi propagandasına benziyor. Yani dikkat edin, 40 bin insanı öldürmüş. Bu kadar da 90 bin yaralı var. Belki de bir 20 binde insan yerin altında kaldı. Diyor ki ben vurmadım. Kim vurdu? Kuşlar mı attı, öldürdü bunları? Dolayısıyla burada Türkiye'nin Dışişleri Bakanımızın söylediği şey çok önemli. Ya büyük bir barış ya büyük bir savaş oldu. İsrail bir an önce Armagedon bir şekilde kıyamet harbi olsun. Amerika bize gelsin. Hazreti İsa gelsin. Böyle gayri rasyonel fikirlerle dünyayı ve Yahudi halkını büyük bir savaşın içerisine sürüklüyor. Ama ben bir hukukçu olarak söyleyeyim. Nasıl ki Milosevic 250 bin insanı Bosna'da öldürdüyse ve sonunda tutuklandıysa Netanyahu da uluslararası adaletin pençesinden kurtulamayacak. Peki. Bu saldırının İrfan Hocam, yani bu gerçekleşen olayın diyeyim. Çünkü bir saldırı olduğu gerçek ama şunu sormadan Mesut Hocam çok kısa bir cevap rica edeceğim bu konuyla ilgili. Yanlışlıkla gerçekleşmiş olma ihtimali var mı? Dünden beri benim kafamı kurcalıyor. Şöyle ki İsrail'in gerçekleştireceği bir saldırıda işte kendi hava savunması ya da herhangi bir sistemin devreye girip de yanlışlıkla Golan tepelerine düşmek. Hiç Hayır, böyle bir ihtimal bu yok. tamamen bilerek planlı bir şey. Buna false flag diyoruz askeriyede. Uluslararası jargonda da var bu. Nitekim yine Yani aynı o füze oraya bilinçli olarak düştü. düşmedi, atıldı. Düştü diyorum, Füze düşmedi. atıldı. Bunu söylüyorsunuz. Aynen. Tamam, net. Bize ispat etmesi lazım. Halbuki bakıyoruz, bakın şurada cenazelere bakın. Çok büyük bir kin ve intikam duygusu oluştu şu anda Golan'da. O da diyor ki ben sizi Peki. devlet olarak Netanyahu koruyacağım diyor. Düşün işini. Yani Hizbullah hocanın dediği gibi pek çok İsrail hedefini vurdu. Niye bir tane Yahudi öldürülmedi orada? Neden çocuklar vuruldu? Hizbullah bugüne kadar çocukları vurmadı ki. Bu çok ciddi bir soru işareti İrfan Hocam. Yani bir saldırı gerçekleşiyor ve bu saldırı şu anda İsrail'in benim toprağım dediğini olduğunu iddia ettiği, kendi toprağı olduğunu iddia ettiği bir noktada gerçekleşiyor. Fakat günün sonunda bunu gerekçe göstererek bambaşka bir saldırıya yolda açabilir. Bu noktada bir de bu saldırının Netanyahu Amerika'dayken yaşanması, bu da ayrı bir soru işareti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz İrfan Hocam? Ya bir kurgu yapıldığı çok açık. Yani netice olarak bu savaşın yayılmaması konusunda başka taraflara sirayet etmemesi konusunda zımni olarak İran'la ABD aynı çizgide. ABD çatışmalar ilk başladığında 7 Ekim'de bölgeye savaş gemileri, uçak gemileri sevk etti ve karşıdaki savaşan Hamas savaşçılarının kara kuvveti, hava kuvveti, deniz kuvveti yoktu. Böyleyken olağanüstü ölçüde bu bölgeye neden yığınak yapıyorsunuz? Çünkü amaç belli. İran'ın bir şekilde bu çatışmaya müdahil olmasını ABD önlemeye çalıştı ve bunda muvaffak da oldu. Çatışmanın yayılmasını ne İran istiyor ne de ABD istiyor. 7 Ekim'de de böyleydi, bugün de böyle. Fakat İsrail ısrarla
Amerika ziyaretinde de bu ortaya çıktı. Israrla şunu vurguluyor. İran tehdidi bütün hesaplarımızın ötesinde. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin bir atom bombasına dönüşmesine ne kadar süre kaldı? Aylar mı kaldı, yıllar mı kaldı? Bunu bilmiyoruz. Korkuyla yaşıyoruz. ABD bu konuda gereken hassasiyeti göstermiyor. Yani zımni olarak işte bunu ifade ettiğini düşünüyorum. Hatta bir taraftan işte Trump'la beraber el sıkışırken öbür taraftan örtülü olarak eleştirilerde de bulunuyor İsrail. Çünkü İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetliyordu. Bu denetim sona erdi. ABD çekildiği için 2017 yılında Trump iktidarı döneminde. Yani İsrail olağanüstü ölçüde endişe içerisinde, tıpkı Pakistan'ın 1998'de atom bombası yapması gibi. O tarihte Time dergisi İslam bombası kapağıyla çıkmıştı. Şimdi İsrail de şundan tedirgin oluyor. Acaba İran atom bombası yapacak mı? Korkulu rüya görmektense İran'a yönelik bir saldırı, bir hava saldırısı tertiplemeyi bu ziyareti esnasında Netanyahu ABD'li yetkililere önerdi. Onlar da bir vaziyete bakalım falan dediler. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Yani İran'ın değişik bölgelerinde uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürütülen tesislere İsrail Hava Kuvvetleri bir saldırı hazırlığı içerisinde. Ben yani fotoğrafı böyle okuyorum. Aslında yani tüm emareler de bunu gösteriyor. Yoksa Lübnan'ı işgal etti, yıllarca orada kaldı. Ta mesela 70'lerin böyle ortalarında, 73 Savaşı'ndan sonra 1980'lere kadar belli bir periyot orada kaldı. 1983'te buradan Filistin Kudüs Örgütü buradan Lübnan'dan çekilene kadar işgal sona ermeyecek dedi ve bu baskı karşısında FKÖ Tunus'a taşındı. Ama sonraki zamanlarda yine işgal etti. 10 bin kilometre kare bir coğrafya, Lübnan coğrafyası bizim Trakya'nın yarısı kadar. Ve buranın önemlice bir bölgesini de uzun yıllar kontrol altında tuttu. Bu bir netice vermiyor. Ve zaten bunu yapmış olsa da tutunamıyor, geri çekilmek durumunda kalıyor. Esasen nüfusu, demografik yapısı buna elverişli değil. Bir şey daha söyleyeceğim Kaan Bey. Peki. Şimdi bu 7 Ekim'de başlayan bu Aksa tufanı, buna mukabil işte Hamas'ın direniş cephesinin Husilerden başlayarak geniş bir yelpazeye uzanması, belli aralıklarla Tel Aviv'i, Kudüs'ü, Hayfa'yı falan vurmuş olmaları İsrail'de tedirginlik yarattı. 300-350 bin çifte vatandaş olanların ülkeyi terk ettiği söyleniyor ve bunlar İsrail'in hiçbir yeri güvende değil şeklinde bir kanaat, güvenlik kaygısı oluştu. Bu bakımdan İran'a yönelik bir hava saldırısının altyapı hazırlıkları olarak bunu okumak lazım diye düşünüyorum. Peki. Hiç sürem kalmadı ama Mesut Hocam son bir söz olarak size vereyim. Lütfen çok kısa bir cevap rica edeyim. Eklemek istediğiniz bir detay var mı? Bu eylem bence Amerika'da konuşuldu, kotarıldı ve düğmeye basıldı. Ama bundan sonra Rusya ve Çin'in buna nasıl bir tepkisi olacak? Bekleyeceğiz. İran ne yapacak? Diğer taraftan Türkiye henüz sesini çıkarmadı bu konuda. Ama şunu söyleyebilirim. En zayıf nokta Lübnan'dır. Burada kasus belli savaş sebebi olarak Lübnan'a bir şekilde operasyon düşünüyorlar. Ama ikinci hamlede ben Yemen ve İran olduğunu düşünüyorum. Bunları yapabilir mi? Belki adım adım yapacak ama ne olursa olsun bir şekilde bu savaşta kaybeden taraf İsrail'dir. Peki. Bu da önemli bir noktaydı. Bu şekilde en azından bu yayını bitirmiş olalım. Çok teşekkürler Mesut Hocam. Çok teşekkürler İrfan Biz Hocam. teşekkür ederiz. İyi Geçmiş yayınlar. olsun. Allah o insanlara selamet versin.